her çiftin bu biziz ya, işte bu sensin, tam senin gibi, tam benim gibi diyeceği bir hikaye çıktı ortaya. Ben bu kadar güleceğimi gerçekten. Ay, bir daha çekin, bir daha sete Bir girelim ilk 2 istiyorum. hafta kendiyle mücadele etti zaten. Ben nasıl gülüyorum bu kadar ya, durmam lazım, ben oyuncuyum falan. Biraz yani Teoman gibiyim o konuda. Recep de oynamıştı daha önce. Ha. Evet, lobide, otel lobisi. Kim? Devam edemeyeceğim bir sohbete kanalı açtım. Kapatabilir miyim kendi elimle? Ne oldu, lobide ne yapmışız çocuğa? Hayır, bir şey oynuyor. Çok da komik sahneniz var aslında. Anlatsana rolünü. Hayır, tam Ne hakim yapıyordu? değilim. Konuşuyor işte. Orayı kesebilir miyiz? Ne olur? Hayır, kesmeyelim. Hayır, Kesmeyelim yok, adına hayır, hayır. kesmeyelim. Hatta yakın Çok- çekimde girelim. Hayır, çok. Laptop. Ha, laptop satışı. Allah düşmanımın başına vermesin böyle arkadaş var. Ama başka bir röportajda benim de düşeceğim hali düşünerek. Şahan ne yapmıştı ya? Bir film vardı, onun da böyle tek kaşlı bir şey oynuyordu. Böyle ağlayarak kalkacağım Seda. şimdi. Bir bakıyorum sustuğum anda yapıştırıyorsun sen de. Ben bir şeyden ne yapıyorsun? Ha, şuradan sana böyle aşağıdan çıkartıyorum. Yemin ediyorum parmağın çıkıyor şu Sana komedi oyunculuğu yok. Aysun Öz'le Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim arkadaşlarım ve Türkiye'nin en çok güldüğü oyuncuları onlar. Sevgili Şahan Gökbakar ve Seda Türkmen bizimle birlikte. Çünkü Erdal ile Ece sinemalarda. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. En çok güldüğümüz oyuncularsınız, en çok güldüğümüz sinemacılarsınız. Dolayısıyla yine bizi sinemada böyle 2 saat tüm bu dünya gündeminden, Türkiye gündeminden koparacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü filmi galada birlikte izleyeceğiz ama filmin kamera arkasında olan herkes, başta Filiz olmak üzere, o kadar çok güldüler ki arkada dedi, zar zor çektik bu filmi. O yüzden de bunların hepsi aslında bizim sinemada ne kadar çok güleceğimizin de garantisi diye düşünüyorum. Nasıl geçti arka taraf? Erdal ile Ece nasıl ortaya çıktı? İstersen Şahan buradan başlayalım. Bu proje aslında bir dizi projesi olarak girdi hayatımıza. Öyle düşünmeye başladık, öyle yazdık. İşte 8 ayrı epizod oluşturduk. Sonra bunu bir sinema filmine döndürme fikri oluştu. Çeşitli sebepler bizi bu kararı almaya itti. Ve o çektiğimiz bölümlerden işte 3 tanesini birbiriyle arka arkaya bağlayıp bir sinema filmi oluşturduk. Bu bir evli bir çiftin tatlı, komik, başlarından geçen hikayelerinden oluşan bir film. Kendi içlerinde birbirlerine çok sevgi besleyen ama aslında 2 farklı insan ve onun zaman zaman çatışmasını da yaşadıkları bir evlilikleri var. Komik hikayeler, 3 ayrı hikaye. İşte diyet, kıskançlık ve östrojen olarak 3 ayrı hikaye izleyecek izleyicimiz. Dediğiniz gibi biz çekerken hakikaten böyle bazı sahnelerde sinir bozukluğundan artık defalarca gülme krizlerine girip durduğumuz, Toga'nın bundan yönetmenimizin yakındığı, yeter artık dediği bir hale almıştı. Ama yani işin tadı da burada. Yani zaten oyunculuk yapmanın keyfi, tadı bu. Biraz böyle o anlamda yaramazlık yapabiliriz. Özünde çok komik bir film çıktı diye düşünüyorum. İnşallah izleyicimiz de öyle düşünür. Evet. Seda senin için nasıl bir tecrübeydi diye öncelikle sormak istiyorum. Çünkü hani hem çok kolay olmuştur hem de bir taraftan çok zor olmuştur. Çünkü dediğim gibi hani gülmekten çekemediğinizi düşünürsek hani bambaşka ve çok keyifli bir set ortamıdır. Onu söylüyorum yani herhalde en çok Allah'a yakardığım ne olur durdur beni. İşte kendimi cimdirdiğim, işte kötü şeyler düşünmeye çalıştığım falan set oldu ama çok keyifliydi. Şahan'la çalışmak aşırı konforlu bir şey. Hani onun zaten o böyle o kadar güzel bir alan açıyor. Zaten böyle sana diyor ki yani buralarda takıl işte yani hani baktığın zaman öyle bir özgürlük alanında olunca zaten işte oyun oynama fikri ve işte işi neden yaptığın orada kendini buluyor diyebilirim. Kendini gerçekleştiriyor durum. Çok eğlendik. Mutlaka yansımıştır diye düşünüyorum filme. Zaten yansıyor. İzleyici de bence onu alıyor. Ne kadar iş profesyonel olursa olsun seyircinin gözünden hiçbir şey kaçmıyor bence. Yani oradaki Doğru. enerjiyi, sizin herhangi bir bakışınızı, hissiyatınızı, her şeyi kamera çok net yansıtıyor. Böyle düşünüyorum. O yüzden bu da geçecek. Kıskançlık evliliklerdeki 9 yıllık evli Erdal çift, evet. ile Ece.
9 yılın sonunda böyle bir yorgunluk oluyor ilişkilerde. Artık böyle her şey böyle mıç mıç bir hal almış olabiliyor. Birbirlerini çok daha sert eleştirebiliyorlar falan. Hani o noktada aslında böyle tehlikeli zamanlar yani evlilik için bunlar. Ama bunu o kadar böyle hani komediyle hani yumuşatıp bize gönderiyorsunuz ki bir taraftan da. Bence evliliklerde de hani böyle insanlar böyle birbirine ya sen de böylesin diyecek ama bir taraftan da sanki kendileri aynı şeyi yaşarken yine birbirlerine bakıp güleceklermiş gibi düşünüyorum. Ne dersiniz? Umarım öyle olur yani. Evet. Yumuşatma fikri işte çok doğru. Yani bunu perde üzerinde işte filmde ya da dizide yapmak bir yana gerçek hayatta da bu yapılabilir ya. Hani yumuşak karşılanabilir, alttan alınabilir, gülerek geçilebilir, biraz böyle idare edilebilir. Yani bunlar çok basit ilişki kuralları. Onu söylüyorum yani filmden çıktıktan sonra da umarım herkes böyle ya biz de şunu ne büyüttük falan gibi işte ya da aa gel canım benim, canım sevgilim neyse sarılıp ya bak işte böyle oluyor sonra da herkes böyle işte bak gör falan. Hani biz böyle çok kişiselleştirip böyle şey yapıyoruz yani bizim başımıza geliyor ve neden falan gibi. Hayır herkesin başında yani bütün meseleler. Evet, evet. Hemen hemen herkesin yaşadığı şeyler. Bir de mesela normalde en büyük meselelerden biri kıskançlıktır. Hani onu da bence iyi bir potada eritiyorsunuz. Dur. Aslında yani burada mesela bu Erdal'la Ece'de Ece Erdal'ı kıskanmıyor normalde çünkü güveniyor. Ama arkadaş çevresi ve onun o etraftaki diğer üçüncü insanların böyle aklına bir şeyler sokması, sürekli böyle bir konuda onu fişteklemesi, bak işte evlilikler şöyle böyle filan falan. İşte özellikle sosyal medya üzerinden erkekler çok dağılıyor filan gibi şeylerle aklına içine kurt düşürmeleri Erdal'a o gözle bakmasına sebep oluyor. Erdal da o sırada başka bir şeyle meşgul. Aslında tam böyle bir yanlış anlaşılma üzerine de her şey. Ama dediğim gibi yani her evlilikte yaşanabilecek, her insanın, her çiftin bu biziz ya, işte bu sensin, tam senin gibi, tam benim gibi diyeceği bir hikaye çıktı ortaya. Bir çift çıktı ortaya. Evet. Selin izledi mi? İzledi. Belli bölümlerini izledi. O, beğendin mesela onun yorumu ne Aynen oldu? yani mesela o Erdal'dan daha böyle rahatsız olacağını düşünüyormuş ilk ben anlattığım zaman. Evet. Ama Erdal'ı çok sempatik buldu yani. Çok tatlı. Bence de öyle. Çok tatlı buldu yani. Erdal hiç böyle hayal etmemiştim falan dedi. Bir de bu bizim bazen böyle Selin'le de evlilik hayatımızın içerisinde bazı şeyler yaşadığımız zaman diyorum ki bak bunu filmde göreceksin. Bunu önümüzdeki projede yazıyorum falan. Hayır sakın falan diye. Bak göreceksin falan öyle şeyler de var bu projenin içerisinde. Hani insan zaten yaşadığını, içinde bulunduğu duygu durumunu, işte fiziksel ortamı yansıtıyor işlerine. Benim de öyle oldu. Yani komik, güzel, tatlı bir evlilik komedisi. Tanıtayım ben kendimi. Erdal Tay benim adım. Merhaba ben Ece Tay. 12 senedir evliyiz. O flörtü de sayıyor da 9 yıl. Evlilik bir ödün verme sanatı. Evlilik ölü yatırım. Erdal, Ne oluyor? Ekip mi geldi? Ben atmadım tweet'i ya. uyku apnesi kilolu insanlarda daha sık görülmektedir. Sen kaç oldun şimdi? Kaç tatlasan %22. Erdal 129 olmuşsun Erdal. Ya aşkım gitmeyelim diyetisyene ama ya. Erdal aç bakayım ağzını. Çikolata mı yiyorsun sen? Erdal'cığım bir ağzına sıçmadıysa çikolata yiyorsun şu an. Suçmadır. Aşırı kolesterol ve karaciğerde yağlanmanız var. Benden daha kilolusunuz hocam siz yani. Ben sağlıklıyım. Bende hiç selülit yok mesela. Hocam sizin omuz başınızda selülit vardır. Yapmayın hocam ya. Ben şimdi burada hocam sizle güreş tutsak kıspetinize elimi sokup sizi böyle kündeye getiremem, yere çalamam yani. En sevdiği şeyleri önüne koyun. Bir tuzak kurun ona bakalım. Yiyecek mi yemeyecek mi? Şerefsiz herif. Biz buna otomotiv tabirinde kadayıflanma diyoruz bak. Evet. Lütfen Erdal uslubuna dikkat et. Hareket bu. Gördün mü? Böyle beğendiğini sola kaydırıyorsun. Sonra birbirini yatağa atıyorsun. Pis bir koku var şu an evde. Pis bir koku var. Erdal Efendim? ne oluyor ne bu tripler ne oldu? Kapalı ekran, hiçbir şeye bakmıyorum. Arabanın içi ve sesi dışından çok daha güzel. Bir tek bana uymayan şey var biraz dar. Girişi çıkışı zor. Eşim duyarsa bütün olayımız bozulur. Bu ne ya böyle? Reçel var ya. Akıyor. Erdal çok mu yedin ondan? Yo var dibi kaldı. Bu böyle aşırı derecede kadınlık hormonu içeren bir şey. Normalde bir çay kaşığı yiyorsun bundan. Bu hayvan hepsini yedi kavanozun. Gel. O yediğin şey reçel değilmiş.
Ne olacak bana şimdi Oğuz? Bu hayatta her şeyin bir panzehiri var. Şimdi östrojen yükselmesinde seste değişim. Bakın biraz genze kaçma oldu. Bakın ay ne var be? Göğüs uçların nasıl, acıyor mu? Ben dokunduramam uylanırım. Hocam biraz fazla değil mi bu? Atlara vurulan doz da aynı doz. Beraber patlamayalım burada. Neredesin kadın? Hoş geldin Erdal. Ama adam söyledi. Maçolaşma yapabilir dedi. Öp bakayım elimi. Ay saçma sapan Öp kız. Hoş geldin. Atam. Eyyüzübillahimineşşeytanirracim. Birazdan burada savaş çıkacak değil mi tatlım? Ben süngüleri taktım. Süvariye bindim. Degedek degedek. Hoppa. Siktir git Oğuz. Sıyır şu kotu şöyle de. Baldır kokusu. Şu baldır. Biraz da üst komşu bizim sesimizi dinlesin bakalım. Ay dur. Hadi. Erdal ile Ece 23 Şubat'ta sinemalarda. Ya bir insanın kendisiyle, ilişkisiyle dalga geçmesi çok kıymetli. Yani bir de hayatı o kadar çok ciddiye alıyoruz ve o kadar ciddi yaşıyoruz ki. Herhalde bizim ülkede daha çok öyle diye düşünüyorum. Yani yurt dışında insanlar hayatı bu kadar ciddiye alıyor mu ya da bu kadar yani her şeyin merkezinde mesela siyaset yoktur. Yok zaten dünyada. Evet, Hani yani. biz çok şeyiz. Yurt dışında böyle bir hayat yok Evet. diyelim. Aynen, yurt dışında böyle bir hayat yok. Orada bambaşka bir gündemde yaşıyorlar, bambaşka bir şeyde. Bazen işte çıkıyoruz yurt dışında tatili böyle 2-3 gün falan. Yani havaalanından iniyorsun 2 saat sonra Allah Allah ya falan bir Bir boşluk gelmeye başlıyor. Allah Allah ya yok mu ya konuşan muhalefet lideri falan. Hani hiçbir şey yok çünkü. Bisikletle önünden geçen böyle 80 tane insan. Öyle Dert yok, yani, tasa yok. işte. Nehir kenarında oturuyorlar. Böyle bakıyorsun lan niye oturuyor burada ya falan. İşte depresyon toplumsaldır yani. Hani böyle kişisel değil aslında yani. aynen öyle. Dolayısıyla da keyifleri daha yerinde gibi duruyor. O yüzden de işte o 2 saate çok ihtiyacımız var. Yani Evet. o filmlerle, tiyatro oyunlarıyla, konserlerle, sanatla aslında birazcık nefes alıyoruz ve o şarkının içinden çıkıyoruz. O yüzden de çok kıymetli. Tabii kıskançlığı başka yerden ele alıyorsun ama östrojen bölümü hani fragmandan izlediğim kadarıyla o ayrı bir komik. O da aslında hani şehirde yaşayan insanların hani farklı çıkmazları ya da farklı uçlarından böyle derlenen bir şey. Bence hani en çok eğleneceğimiz bölümlerden bir tanesi de diyet. Çünkü diyet yapmayanımız var mı? Ya da karşındakini diyete sokmayan var mı diyeyim. O ayrı komik bence. Ya, diyette de şöyle bir şey var yani böyle onların birbiri arasındaki gerçek sevgi olarak düşünün bu hani içten görülen şeyden bahsedeyim. O kadar sağlam ki şey bir yerden değil hani beğenmediği ya da başka bir şeyi Evet. talep ettiği estetik bir yerden kimse öyle bir hikaye kurmuyor. Hani Sağlığı hakikaten için. sağlığın Evet. için kilo vermen lazım diye böyle başka bir hikaye var. Oradan başlıyor yani aslında. Uyku apnesi yaşıyor da işte onunla ilgili uykuda öleceksin diye. Uykuda öldü zannediyorum sürekli yani. Ve böyle hani öyle bir yerden hikaye. O yüzden de tatlı yani tatlı gelişiyor her şey. Evet. Tam da onun üzerine şişman diyetisyen haberi çıktı ya. Ne o? Evet. Tam biz yani evet. biliyor musun onu? Hayır gör. Gündeme sosyal medyada gündem oldu bir ara böyle o şişman diyetisyen diye. Bir tane şişman bir diyetisyen hanımefendi var gerçek. Bizim filmde de var ya. Biz de onu yazmışız yani o şekilde. Meğer o hanımefendi yazmışız bilmeden. O da Bu- çok o örtüştü sahne gerçekten. çok Aynen. iyi. Ama çok güzel diyetle ilgili de sahneler. Yani ben fragmanda zaten çok güldüm özellikle o bölümler O kadar ayrı güldük keyifliydi. ya mesela orada da öyle hatırlıyorum yani hani Evet artık böyle kendim kapatmaktan hani bari orası devam etsin. Beni bırakın çocuklar siz devam edin diye. En çok güldüğün neydi? Ya işte çok hepsinde Hepsinde güldüm. Ya bir anda yapıyor ya Şahan. Ya bir anda bir şeyle karşılaşmak Ama ya doğaçlama zaten. Bir ya yandan. doğaçlama da şimdi hiç yani bilmiyorum. Bilmiyorum çok gülüyorum. Ben bu kadar güleceğimi gerçekten ay bir daha çekin bir daha sete Bir girelim ilk iki istiyorum. hafta kendiyle mücadele etti zaten. Ben nasıl gülüyorum bu kadar ya durmam lazım ben oyuncuyum falan. Ya hiç kaşım gözüm zaten bir de gülme şekli buldum kendime. Çok kötüymüş. Ya böyle gözlerim artık akmasın diye çünkü pırıl pırıl sokuyorlar beni içeri. Ben savaştan çıkmış gibi geri giriyorum karavana yani. Böyle bir orayı tutuyorum bir püskürüm falan. Neyse ama çok eğlenceliydi yani. Şimdi biraz önce de konuştuk ya neticede hani sen de kendi yaşadıklarından da bir şeyler koyuyorsun. Neticede zaten hani sinemacı olmak da bunu gerektiriyor. Böyle yola çıkıyorsun. Yani insan en iyi kendini tanıyor. Nişanlı filmi izledik. Sevgili ve Nişanlı. Şimdi burada evli bir çift var. Sonra boşanacaklar mı, çocuk sahibi mi olacaklar, ne gelecek arkasında? Vallahi bilmiyorum. Hani
İnşallah o kısmı benim hayatımdan gerçekleşmez. Hani Çocuk kısmı olabilir ama. evet çocuk olabilir. Çocuk kısmı olabilir. Vallahi bir düşünmedim yani. Önümüzdeki yapacağım işleri hiçbir zaman böyle bir öncekinden hemen sonra düşünmeye başlamıyorum. Böyle bitiriyorum onu, biraz vakit geliyor. Bir nadasa geçiyor. yapma durumu oluyor Aynen herhalde. aynen böyle hiç başka şeylerle ilgileniyorum. Sonra böyle içimden o bir hadi ya bir proje yapsak falan diye bir dürtü gelince düşünmeye başlıyorum. Ve kenara aldığın notlar oluyor mu? Hiç yok benim. O hiç her yani. şey sende aslında Aynen. şeyde Hiç kafada not da gelişiyor. almam. Kenara bir şey de. Biraz yani Teoman gibiyim o konuda. Demin aklıma geldi söylemeyeyim. Aynen. Biraz bir o konuda öyleyim yani şeyim yok. Hevesim yok ya sinemaya karşı. Çok Hadi canım. Yok hiç öyle değil yani. Bence bir süre sonra tekrar başka projeler kafanda ya dönmeye hep başlar. öyle oldu şu ana kadar. Böyle bir proje bitti. Ondan sonra biraz işte gezelim, tozalım, tatil yapalım. İşte aynen güzel yemekler yiyelim. Çocuklarla vakit geçirelim. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş ondan sonra yaz tatili gelsin. Oradan oraya gidelim, buraya gidelim derken başlıyor benim böyle sayaç işlemeye. Bir şey çıkıyorsa Togan'a söylüyorum işte şöyle bir şey mi yapsak, böyle bir şey. O da bir şey ekliyor. Hep öyle oldu şu ana kadar. O yüzden bilmiyorum gelecekte ne olacak. Proje yapan sizsiniz siz bu Yok. konuda. Ben oynuyorum. Çok yoğun bu aralar. Ay ya. Evet ona geleceğim Onun altını zaten. bir çizmekte Evet, fayda var. aynen. 2 tiyatro oyunu, bir sinema filmi, bir TV dizisi. Ya Seda Yani. yani sen hangi ara nereye yetiştiriyorsun bunu? Tembellik hakkın var yani onu söyle. Bunlar provası yapılan oyunlar işte 3. 4. senesi. Diğeri bizim filmimizde daha önce çekmiştik. Aslında şu an süreçte diziye gidip geliyorum. Ama bir Berkay'ın yandan oyunu o. o tek kişilik oyunu. Berkay Diş'in yazdığı Hakikat Elbet Bir Gün oynuyoruz 4. senemiz. Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı Izdırap Korosu. Izdırap Korosu. Murat Mahmut da sizin filmde Recep'te oynamıştı daha önce. Ha. Evet. Lobide, otel lobisi. Kim? Çok devam edemeyeceğim bir sohbete kanalı açtım. Kapatabilir miyim kendi elime? Ne oldu? Lobide ne yapmışız çocuğa? Hayır bir şey oynuyor. Çok da komik sahneniz var aslında. Anlatsana rolünü. Hayır tam Ne hakim yapıyordu? değilim. Konuşuyor işte. Konuş. Yani aslında bunlar provası yapılmış şeyler. Ya şu an aslında bir yoğunluk yok ama hepsi böyle üst üste gelince böyle aynı. Bulamadınız mı çocuğun fotoğrafında ya? Nasıl? İşte tam olarak sette mesela ben bir yeri atlıyorum tamam mı? O çok belli yani atlamak istiyorum ya. Şu an böyle şey gibi kalıyor orada ve sinir bozulmaya. Ama onu görmesi gerekiyor şu an. Google'a Bizi bir düşmemiş. kara deliğin içine soktun ya. Benle sahnesi Seninle var mı konuşması? hatırlıyorum. Evet seninle hatırlıyorum. Çağrı sen hatırlıyor musun? Hayır sanki bir yerden Ayda gözüm Togan ısırıyor. hatırlıyor ya. Gözüm bir yerden ısırıyor gibi. Aa, siz filmlerinize hakim değil. Ama hakim değiliz değil de yani bizden kaynaklı biraz Murat'tan kaynaklı bir sorun herhalde. Kendini gösterememiş yani. Değil mi? Öyle bir şey var. Tabii kaç yıl önce ama ilk filmse. Ya 2007 ya. Tabii çok eski. 2007. Çok Ben eski canım. 2007 Murat da 78'in 17 sene yani. oldu ya. 17 Tabii sene mümkün önce değil bir hatırlamam. saniye oynamışım çocukla karşılıklı onu. Ay şu aklıma geldi onu söyleyeyim. Niye söylediysem. Niye oradan. sen de çocuğun kariyerin için iyi değil bir kere? Sen onu niye söylüyorsun? Hayır. O çok iyi. Ya çocuk 2 tane Nasıl tiyatro oyunu toplar? yazmış. Evet, Kapalı daha gişe kaç oynuyor. iki de değil çok Recep yani. Gül'de de fuayede yürüyordu falan gibi. Hayır ya. Orayı kesebiliriz ne olur. Hayır kesmeyelim. Hayır, Kesmeyelim yok, adına hayır, hayır. kesmeyelim. Hatta yakın Çok- çekimde girelim. Hayır çok. Yani Murat da şey olur. kimlere oyun yazdığını, onu nasıl sattığını böyle. Ya, vallahi gerçekten ben şimdi hatırlıyorum diyeceksin sandım da o yüzden. Allah düşmanımın başına vermesin böyle arkadaş bak. İlk röportajda çocuğun kariyer şeyini, çocuk basamakları artık Ama çıkmış. ben orayı atladım. Atladım sen tekrar Diyor geri ki, döndün oraya. Otelin lobisindeydi ya diyor. Oynadığı rolü de bilmiyor. Çocuğun oynadığı rolü de bilmiyor. Ha 3. Oo. Ha laptop satışı, laptop satışı. Evet orada oynamışız. Doğru hatırladım. Bir yerden hatırlıyorum bunu. Ama otelde yok. O yüzden otelde Tabii öyle bizi biri yok. otele yönlendirdin o yüzden hatırlamıyoruz. Evet sonra hatırladım şimdi evet. Doğru. Laptop aldığım yer evet. Onu ver bunu ver veremem diyor onu. Şu kadara indir bu kadara indir. Evet. Neyse Hatırladım. çözüldü. Evet. Nasıl devam edeceğim şimdi? Düşer ağzım kaydı.
Orayı nasıl toparlayayım şimdi? Keseceğiz ya. Hiç aynı bu şekilde yayınlanacak. Hiç toparlanmayacak. Şimdi bunlar da yayınlanacak. Orayı nasıl toparlayayım şimdi? Hayır toparlayayım da kendimi nasıl toparlayayım dedim. Ha yok yani. Bir şey yap canım. Genel patavatsızlığını yaptın. Aynı şeyi yaptın yani. Murat nasıl toparlayacak? Ben onu çözüyorum. Evet abi karşılıklı hatırladım sonra. Ama ya biz otelde de o yüzden Otel- tabii sen onu Yok hatırlamaya ya çalışıyorsun. pardon çok özür dilerim. Valla buraya İzlememiş şey hiçbir yapıp şeyde. olmaz. Çok ayıp olur. Nereden geldi biliyor musunuz Nereden buraya? geldi? Çok yoğun Seda. 2 tane Evet. tiyatro siz açtınız efendim konuyu. Evet yoğun çünkü Sonra gerçekten ben- çok yoğun. Bu aralar özellikle Sandık Kokusu. Sandık Kokusu'nun yazarı kimdi? Onu da bilmiyor. Hayır biliyorum canım Melis Çiverek. Çok severim. Çok iyi bir insandır. Çok başarılı bir insandır. Evet, evet, Kızılcık çok da Şerbeti'nde izleniyor, evet. o yazıyor. Evet. Seda da şimdi mesela Sandık Kokusu'nda oynuyor gene. İşte oyuncular böyle. Tam olarak setin kendisi böyle gelişti. Oyuncular böyle. Yani 2 aylık, ilk 2 hafta eve gidip ağlıyordun. Sonra bir direnç geldi bana. Böyle bir zırh, böyle bir nasırlaştım 2 haftada. O kadar üzerime gelince. Sonra zaten gülmeye başladın. Sonra çok eğlenceli canım. Evet, sonra gülmekten çekilemeyen Aşırı zamanlar ofansif falan de ve devam sonunda eden. da neyse bitmiş ya. Çekim. Gülme araları, ağlama araları derken. Ama tabii o oyunlarda sen diyorsun hani provaya gerek yok ama hani prova Yani yapmadan... yaptık yani zamanında yaptığımız Ama oyunlar. çıkıp oynuyorsun sen onu performanstan saymıyorsun herhalde ama... Saymaz mıyım hiç? Ya o kadar hafife alma bence çok önemli Almıyorum. şeyler. Ne olacak canım oynuyorum der gibi yaklaşıyorsun da. Yani şimdi İki öyle oyun birden. yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani böyle çok önemli, aşırı yoğunum işte falan filan. Bu üslubu sevmiyorum Ya, açıkçası. anladım. Bence oyuncunun zaten özellikle böyle bir tiyatro kökeninden gelince oldukça sürekli çalışıyor olması ve makinesini devam ettirmesi gerekiyor. Çalışmaya devam ettirmesi gerekiyor. Tabii çalıştığı oyunların yazarlarını, projenin yazarını da bilmesi gerekiyor. Onlar Biliyorum, hakkında da hepsini fikir biliyorum. sahibi Hepsi olması de şey canlarım, yapmak çok da gerekiyor değil seviyorum. mi? İş disiplini olması böyle bir şey yani. Çok da Nerede seviyorum. eski oyuncular? Ama Mahmut Yazıcıoğlu'nu ayrıca çok seviyor biliyorum. Evet Değil mi? öyle çok da yakın arkadaşım. Melis Çivelek olsun, Mahmut Yazıcıoğlu Evet olsun. ilk defa kendisiyle Melis Çiverek'te çalışma fırsatı buldum. Senaryosunu yani çok iyi. Onlar da çok yani bir şekilde şanslıyım. Belki de şanslıyım demek daha Evet, doğru çok iyi olur. isimlerle çalışıyorsun. Ve Şahan doğru. Gökbakar'la çalıştım. Yani gerçekten de böyle gıpta edilecek bir yerde olduğumu farkındayım. Çalıştığım isimler Çok teşekkür konusunda. ederim. Ama başka bir röportajda benim de düşeceğim hali düşünerek. Şahan ne yapmıştı ya? Bir film vardı. onda Tövbeler böyle olsun. tek başlı bir şey oynuyordu. Tövbeler olsun. Ağlayarak kalkacağım Seda. şimdi. Hiç de öyle demedim aslında. Hiç bir bakıyorum sustuğum anda yapıştırıyorsun sen de. Hiç belki cevap vereceğim. O zaman sana toptan bir cevap hakkı veriyorum. Ne söylemek istersin Sedacığım? Ya çok teşekkür ediyorum. Böyle hani bir kere daha herkesin önünde hepinizin önünde teşekkür ettiğimi söyleyeyim sana da. Ekip hani kamera arkası da öyleydi. Togan hocam falan böyle çok güzel bir şey açtılar bana. Bir alan açtılar. Komedi oyunculuğu diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Hatta yani inanmıyorum dediğim şu. Bunun bir totali var. Bu konuda uzman olmak başka bir şey. Çünkü onun tartımı, matematiği, refleksi başka bir şey o biçimin. Böyle bir noktada da Türkiye'de herhalde çalışabileceğim en iyi yerde oldum bu konuda. Teşekkür ederim öncelikle. Hayır bana şey diyorsun. Ben teşekkür ederim. Sen kendini anlatıyorsun zaten. Ama sen de öylesin. Ben bir şeyden ne yapıyorsun? Hayır, şuradan sana böyle aşağıdan çıkartıyormuşum. Yemin ediyorum parmağın Ha, çıkmış sana, oradan. he, komedi Bana oyunculuğu şaka yok. yapıyorsun zannediyorum. Gözümde ona gitti. Yok bu benim bu parmağım. Bu parmağım dışarıda. Nah olması için bunun... Parmak böyle nam yapıyor acaba? Bak. Sana niye nah yapayım sen konuşurken Ne bileyim. Seda? Hani böyle de bir röportaj olur mu yani? Yandakine böyle dönüp nah çekeceğim. O yüzden de hakikaten yani her şey dışında. Seda tabii yani çok yetenekli bir oyuncu, kadın oyuncu. Aynı zamanda birçok doğaçlama gibi ve doğaçlama komedi yapabilme gibi ayrı. Zor bu arada. Bunu da ayrı buradan bir kere özelliği olan bir söyleyeyim. Yok oyun. gerçekten yani sizin yaptığınız iş çok zormuş. Ya ben bunu içine girmeden göremezdim. Güldürmek en zor anlayamazdım. şey bence.
Çok zor. Güldürmek de değil. Yani güldürme niyetinde güldürülmüyor yani aslında. Fakat yani seninle çalışmak o yüzden benim için iyi bir tecrübeydi. Gerçekten çok zor bir şey yapıyorlar yani bunu. O yüzden çok açık yüreklilikle söylüyorum. İlk 2 hafta ağladım, eve gittim ben niye yeteneksizim diye. 3. hafta formülü çözmeye başladığım için. Üzerime alınmadan benimle yani işin kendisini anlayınca işten eğlenebiliyorsun. Evet, Çok bir zor de bir şey yapıyorsun. Zor bir şey. Sen de çok iyi yapıyorsun. Bunu çok zor bir şey yani. Hakikaten. Yapamayan çok insan var. Yok çok iyi bir tecrübe Değil oldu mi? benim için. Orada bir matematik dedi yani onun bir matematiği var Tabii diye. ki, Yani o büyük komedi matematik. oyunculuğunu. Ya mesela Seda ona 2 haftada alışmış ama dediğin gibi yapamayanlar da vardır Çok ve var o yani, matematiği aynen. çözmek, kabullenmek, işte Bundan hayata rahatsız geçirmek. olan Evet. bu yok abi, ben yazılı bir şey oynamak istiyorum ya, böyle işte doğaçlama istemiyorum yani diyebilecek çok oyuncu var yani. Seda çok güzel adapte oldu ona. Zaten bence o böyle hiç yazarak çıkmayacak doğallıkta komiklik oluşuyor böylece. Çünkü o şakayı yazamazsın, o an geliyor aklına ve o durumla geliyor. Onu Evet. önceden tasarlayıp o şekilde yazamazsın yani. Onun lezzeti ayrı oluyor. Seda da bunu çok iyi yapıyor. Evet. O tiyatroculuğunun bir avantajı olabilir mi? Tabii, olabilir. Yani Tabii, sahne yani zaten aynı kök performans. Evet. Ya o da sahibiz de okullu, şey olarak. Tabii. tiyatro okulu, ben de İkiniz de İzmirlisiniz, ben de. İzmirliyiz. Sen de İzmirlisin. Evet, ben de İzmirliyim. Kan çekti. Evet evet çok iyi anlaşmışsınız ama ben başka projelerde de beraber yani belki bir sonrakinde değil ama beraber ara ara çalışabileceğinizi İnşallah, çok çünkü inşallah. iyi bir yani buradaki sohbetten de o belli. Evet. Zaten hazır Seda çözmüşken tüm matematiği. Başka orada biriyle ilerler. çalıştığın zaman ben kapılarda ne oldu? Ne oldu diye. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Yani çok keyifli bir sohbetti. Ayrıca hani Ama hiç böyle bir dedikodu bir şey, ne hani sorayım ya birini ben. gömme falan, Ya, hiç öyle bir şey yaşanmadı. Ama şimdi aslında Beni gömdük durduk yere. Şimdi nasıl bu başkalarını ya gömeceğiz? biz birini gömmeye girersek şimdi tiyatrodan konuşmaya başlayacağız. Ya bu yıl mesela Başlayalım. bu sezon Onu neler yapalım, var isim değil vererek. mi? Yani neler girecek, Biraz neler kalkacak Seda. Hani kuliste hep konuştuğunuz isimleri Ben şurada da niye- konuşalım. Ben konuştuğum için ben oyuna gidenlerin öncesinde oyunlara gidenlerin gittikleri oyun hakkında konuşmaları gerektiğini Hayır, düşünüyorum. demin bize söylediğin şeyleri Ben duyduğumu söyledim. burada da söyleyelim. Duyduğumu söyledim. O dedikodu olur. Ama giderim oyuna. Sonra çıkınca tekrar röportaj Yok, ben yaparız oyundan isterseniz. bahsetmiyorum. Ben şahıslardan bahsediyorum. Ve oyunlardan bahsetmiyorum. Şahıs, kadın oyuncular. kendine 25 rakip senelik gördüğün kadın sözleşme oyuncular. bana getirdiler. Hani önümüzdeki bundan sonra Evet. kimseye muhtaç kalmadan kimseye kendileriyle çalışacağıma EYT'li dair. yaptık onu. Evet, direkt evet. Ona imza attığım an her şeyi her yerde konuşurum. Bence bir gün de ayrıca öyle bir program yapalım. Kesinlikle. Yani ama Şahan da olması lazım. Kimi nasıl Aynen. eleştiriyoruz ya da gömüyoruz o Evet. konuda. Aynen. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Röportaj bu kadar keyifli ve çok güldük. Ya, filmi düşünemiyorum artık. Onu da sinemada izleyeceğiz zaten. Erdal ile Ece de bir beyaz yakalıyla bir mavi yakalının evet, diyebiliriz. hikayesi. Mavi yakalı diyebiliriz. Yani direkt üretimde çalışan. Hatta mavi yakalılar bence artık hayatımızın olmazsa olmazı ve çok az. Beyaz yakalılardan çok var. O yüzden her an gözden çıkarılabilirler. Gözden çıkarılmamaları için ne yapmaları gerektiğini biraz da anlattığım bir kitap. Ve niye kendi haklarımızın farkında değiliz? En büyük çalışan kitlesi olduğumuz halde birazcık da ona değiniyorum. Çuvaldızı kendimize batırıyorum ve size hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Süper, teşekkürler. Çok güzel hediye. Ben teşekkür ederim. Umarım Teşekkürler. keyifli okursunuz. Hazır film de bitmişken böyle çıtır çıtır aralarda güzel. keyif verir. Hediye. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tekrar. Ağzınıza sağlık. Film hayırlı olsun. Gişesi de bol olsun. Sağ olun. Evet, Aysun Öz'de başka şeyleri izlediniz. Abone olmayı unutmuyorsunuz, beğenmeyi unutmuyorsunuz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Zaten elbette yazacaksınız çünkü nefis, çok komik bir sohbet oldu. Filme de mutlaka gitmelisiniz.